Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dilimize Latince'deki adıyla giren Petunia, patlıcangiller yani Solanacea familyasına ait Doğu ve Orta Güney Amerika kökenli ve 35 kadar alt tür içeren bir bitki cinsidir. Bitkinin Latince'deki adı eski Fransızca'da tütün anlamına gelen petan kelimesinden gelmiştir. Ve bu kelime Güney Amerika yerlileri olan Tupi-Guarani'lerin dilinde de tütün anlamına gelir. Özellikle Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya'nın ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişen petunya, domates, patates, biber ve patlıcan gibi çok iyi tanıdığımız bitkilerle akrabadır. Petunya ılıman iklimlerde ve tam güneş altında yetişmeyi sever. Yaz sıcaklığını seven petunya gölgeyi sevmez. Kış donlarına karşı da duyarlıdır. Hafif nemli, organik maddece zengin, drenajı iyi olan toprakları tercih eder. Tam gün güneş altında kalırsa daha bol çiçek oluşturur. Aşırı sulama ve su tutan topraklar kök çürümesine neden olabilir. Genel olarak dayanıklı bir bahçe bitkisi olan petunya sadece tropikal olmayan bölgelerdeki bahçelerde tek mevsimlik olarak yetiştirilir. Petunya cinsi 19. yüzyılın başlarında Avrupalıların Güney Amerika'ya düzenlediği botanik keşif gezileri sırasında keşfedilmiştir. Örneğin Fransız botanikçi Charles Godichaud-Boeckle 1820'lerdeki bölgeden topladığı petunya örneklerini Avrupa'ya yollamıştır. Ayrıca 1831'de James Tweedie adlı İngiliz doğa bilimci Petunia violacea türünü İngiltere'ye taşıyarak bitkinin popüler bir bahçe süs bitkisi olarak yayılmasını sağlamıştır. O dönemden itibaren tohum ve kültivar seleksiyonlarıyla Petunia'nın çiçekleri giderek daha gösterişli hale getirilmiştir. 20. yüzyılda ise neredeyse binlerce kültür çeşidi bulunan petunya, dünya çapında popüler bir yazlık çiçek haline gelmiştir. Petunya türleri otsu, dik gövdeli ve dallanma yapan bitkilerdir. Boyları 15 ile 45 cm arasında değişir. Genelde oval biçimli, kenarları düz yaprakları vardır. Bazı alt tür ve kültür çeşitlerinde yaprak yüzeyinde ince tüyler bulunabilir. Çiçekler trompet ya da huni biçiminde olup 5 taç yaprağın birleşiminden oluşur. Bu huni biçimli çiçekler tek renk olabileceği gibi kenarları damarlı veya benekli türlerde vardır. Renk skalası beyazdan kırmızı ve mora, hatta sarımsı tonlara kadar oldukça geniştir. Petunya'nın çiçekleri geçtikten sonra oluşan meyvası küçük kuruyan kapsül şeklindedir ve içinde çok sayıda tohum taşır. Çeşidine göre çiçekleri tek ya da katmerli olabilir. Petunyalar sıcak yaz mevsimine uyum sağlayan bitkilerdir. Toprak ısındığında yani genelde ilkbahar ortasında fideyken ilk çiçek tomurcuklarını oluşturur. Yaz başından itibaren ağır ağır çiçek açmaya başlar ve sonbahar donlarına kadar da sürekli çiçek açar. Çiçeklenme dönemi boyunca solan çiçek sapları budanarak yeni tomurcuk oluşması teşvik edilmelidir. Türkiye'de ve benzer iklimlerde petunyalar genellikle Mart-Nisan aylarında tohumdan yetiştirilip yaz sonuna kadar çiçeklenmesi sağlanan bir mevsimlik bitki olarak kabul görürler. Kelebek bahçesi oluşturmak için petunya türleri tercih edilebilir. Petunya gösterişli çiçekleriyle bahçe bitkisi olarak en fazla tercih edilen bitkilerdendir. Bahar sonunda veya yaz başında fide olarak dikilen petunyalar sonbahara dek bahçeye devamlı olarak renk katar. Yıl sonuna kadar canlı kalan çeşitleriyle park ve konut peyzajlarında yer örtücü, saksı ve asma saksı çiçeği olarak da yaygın kullanılır. Petunya'nın grandiflora, multiflora ve milliflora grupları gibi çok sayıda melez çeşidi üretilmiştir. Bu çeşitler gövde yapısı, çiçek büyüklüğü ve gelişme alışkanlığına göre birbirlerinden ayrılırlar. Bahçelerde açık renkli petunya çeşitlerinin çiçekleri özellikle arılar ve kelebeklerin ilgisini çeker. Petunia excerta gibi bazı petunya türleri kolibrilere yani sinek kuşlarına uygun olduğundan kuşlarla tozlaşma sağlar. Bitki özü acımsı olduğundan patates gibi patlıcangiller üyelerinde görülen zararlı böcek saldırıları nispeten daha azdır. Çiçekleri ve meyveleri hayvanlar tarafından tüketilmediğinden tohumları sadece rüzgar veya suyla taşınabilir. Petunya bitkisinin tüm organları hafif ölçüde zehirlidir. İlaç veya gıda olarak tüketilmez. Petunya çiçekleri süsleme amacıyla gıda ve içeceklerle kullanılamaz. Diğer patlıcangiller gibi zehirli alkaloidler içerir. Meyve ve tohumları yanlışlıkla yenirse insanlarda veya evcil hayvanlarda hafif mide bulantısı, kusma, ishal gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Genellikle bahçe ve parklarda petunyaların etrafına dokunmayın uyarıları konsa da ben Türkiye'de böyle bir uygulama yapıldığını ne gördüm ne de duydum. Petunya büyük ölçüde tohumdan yetiştirilir. Fideleri ilkbaharda viyollere ekilen tohumlardan elde edilir. Tohum ekimi nemli ve steril toprağa 20 santigrat derece civarında bir ısıda gerçekleştirilir. Yazın ise çelikle üretimi mümkündür. Özellikle askılı saksı çeşitlerinden 10 ile 12 santim uzunluğunda canlı yapraksız sürgünler kesilip suya veya doğrudan saksı toprağına yerleştirilerek
kolaylıkla köklendirilebilir. Bu arada petunyanın bazı melez çeşitleri yalnızca çelikle çoğaltılır. Petunyanız varsa günde en az 5-6 saat direkt gün ışığı almalıdır. Sıcağın zirve yaptığı öğleden sonra biraz gölgede dinlenmek bitkinizin çiçeklerini tazeler. Hafif, drenajı iyi ve hafif asitli toprak onun için idealdir. Su tutan, kirli ve ağır topraklar kök çürümesine yol açabilir. Taşlı ve kumlu karışımlar bitki için uygundur. Toprağın üst 5 santimetresi kurudukça sulama yapılmalıdır. Sıcak havalarda daha sık sulama gerekebilir. Aşırı sulama yerini düzenli olarak nemli tutma petunyanızın bol çiçek vermesini sağlar. Petunya hızlı büyüyen bir çiçek olduğu için büyüme döneminde düzenli besin de verilmelidir. Çiçek gübreleriyle ayda bir takviye yapılırsa daha çok ve iri çiçek oluşturması sağlanabilir. Ölü çiçek başlarının ayıklanması bitkinin enerjisini yeni tomurcuklara yönlendirmesini sağlar. Bu sayede yaz boyunca verimli bir çiçeklenme dönemi geçirilebilir. Petunya 15 ile 25 santigrat arası ılıman sıcaklıkları tercih eder. Don ve 30 santigrat üstü aşırı sıcak bitkiye hasar verebilir. Petunyanız kış soğuğuna kesinlikle tahammül edemez. Melezleşmeye çok elverişli türleri sayesinde binlerce petunya varyetesi geliştirilmiştir. Bu çeşitlerin birçoğu ticari isimleriyle tanınır. Pek çok petunya melezi İngiliz Kraliyet Bahçecilik Derneği tarafından üstün bahçe bitkisi ödüllerine layık görülmüştür. Ödüllü çeşitler genelde daha bol çiçekli, dayanıklı ve gösterişlidir. Bu çeşitlerin dışında çiçek boyutu, gelişim hızı, yer örtücü veya sark uygulamasına uygun olma gibi özelliklere göre çok sayıda alt grubu vardır. Petunya dünya genelinde geniş çapta üretilen bir süs bitkisidir. Özellikle Hollanda, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Türkiye'de seralarda sezonluk ve popüler bir süs bitkisi olarak yetiştirilir. Victoria döneminde kullanılan çiçeklerin diline göre petunya, gizli duygular, öfke ve dargınlık gibi duyguları ifade ederken, bazı Latin Amerika efsanelerinde kötü enerjilerden koruyucu olarak sayılmıştır. Maya kültüründe şifa ve koruyuculuk özelliği atfedilen petunya, modern çağ sembolizminde hem olumlu hem de olumsuz anlamlarla anılır. Örneğin petunya, öfke ve kırgınlık duyguları kavga sonrası uzlaşma isteğiyle ilişkilendirilir. Öte yandan neşe ve umudu çağrıştırabildiği gibi kavgadan sonra barış veya huzur arzusunu da ifade etmektedir. Bahçecilik geleneğinde petunyadan ziyade daha çok lale, karanfil ve gül gibi çiçekler ön plana çıktığından petunyaya özel bir halk masalı veya inanış yoktur. Ancak genel çiçek dili yorumlarına göre petunya çoğu zaman huzur ve teselli arayışı veya birlikte olma arzusu anlamlarını taşır. Kısaca birine petunya hediye etmek, seninle olmak bana iyi hissettiriyor demektir. Popüler rüya tabirlerinde petunya görmek genellikle hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada petunya çiçeği görmek uzun süredir beklenen bir terfi veya önemli bir başarı olarak değerlendirilir. Bazı kaynaklarda ise beyaz renkli petunya görmek temiz bir başlangıç, sağlık ve mutluluk anlamına gelir. Genel olarak rüyada petunya çiçeği görmek şans ve kazanç işareti, yatırımlardan dönüş ve kişinin çabalarının takdir edilmesi şeklinde yorumlanır. Bazı kaynaklar petunyayı astrolojik olarak Oğlak Burcu ile ilişkilendirir. Bu yaklaşımda petunyanın koruyucu ve dayanıklı yönleri vurgulanır. Çünkü geleneksel açıdan Oğlak Burcu'nun hakim gezegeni Satürn, sabır ve dayanıklılığı simgeler. Yeni çağ uygulamalarında ise petunya çiçeklerinin dikili olduğu bahçe veya ortamların sakinleştirici ve düzenleyici enerji taşıdığına inanılır. Petunya özellikle bazı modern sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Örneğin ünlü ressam Georgia O'Keeffe, bahçesindeki mavi ve mor petunyaları örnek alarak Petunyalar adlı büyük ölçekli bir tablo serisi resmetmiştir. Petunya'nın keşfedildiği Güney Amerika kültürlerine ait bilinen bir halk hikayesi veya efsanesi bulunmaz. Bitkinin adı Tupi-Guarani dilinde tütün anlamına geldiği için bazı kaynaklar bu kabile kültüründe bitkinin keyif verici tarafına vurgu yapmışsa da bunu destekleyen belirgin bir anlatı kayda geçmemiştir. Bahçesi için bakımı kolay, dayanıklı, gösterişli ve uzun süre çiçekli kalabilen bir yaz bitkisi arayan bitki dostları belki petunyalara bir şans verebilirler.